Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevcut verilerinizi daha etkili ve farklı hale getirerek sunumunuzu izleyen kişileri gerek şarj çemberini gerekse pil grafiklerini kullanarak nasıl etkileyip karşı tarafta farkındalık yaratabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben örnek olarak hazırladığım çalışmada 3 tane makinenin üretim değerlerini aldım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şuradaki değerleri alıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. İşe ilk olarak grafiğimizin alt verisini hazırlamakla başlayacağız. Bunun için şuraya kalan diyorum. Ve shift eşittir 1 eksi şurası diyorum. Yani %100'den kalan değeri buluyoruz öncelikle. Daha sonra boş alana tıklıyorum ve buradan da ekleden şuradan halka grafiği seçiyorum. Boş alanı seçmemin sebebi grafiğimin boş gelmesi. Çünkü verileri ben daha sonra ekleyeceğim. Ama ondan önce veri seç diyorum ve buradan ekleye geliyorum. Şurada bakın burada bir tane halka var. Burada da 1 yazıyor. Biz burayı 20 yapacağız. Yani siz isterseniz bunu daha fazla da yapabilirsiniz veya daha az. Ben 20 olarak yapacağım örneğimi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum. Noktalı virgül koyuyorum ve şurayı kopyalıyorum. Virgülden sonraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum. 20 tane olmalı ki burada 20'yi görüyorum. Buradan göstergeyi kaldırıyorum. Grafik başlığım kalacak. Onu da şöyle yapacağım. Shift eşittir diyorum. Şuradaki başlığı ilk etapta alıyorum. Şimdi grafiğimizin rengini ayarlayalım. Daha önce ben yeşil, sarı ve mavi yapmıştım. Bu sefer de şöyle mor olsun. Şunu da 70'e çekelim. Evet. Bu şimdilik kalabilir. Tekrar veri seç diyorum. Tekrar ekle. Seri adı bu sefer makine 1. Şunu da şuradaki 2 değeri alıyorum. Tamam diyorum. Değerlerimizi buraya ekletiyoruz şu anda. Grafiğimiz seçilirken sağ klik seri grafik türünü değiştir diyorum ve şurada makine 1'i ikinci eksen yapıyorum. Yani şunun üzerine gelmesini sağlıyorum. Şöyle. Daha sonra şu mavi alanı benim ihtiyacım olan kısım şurası. Mavi alanı çift tıklıyorum. Buradan dolgusu yok diyorum. Tabi olmadı. Sadece mavi alanı seçmem lazım. Şöyle çift tıklayıp evet bunun gibi. Şurayı çift tıklıyorum. Burada da düz dolgu beyaz diyorum ve transparan yapacağım bunu da. %15 şu an için iyidir. Daha sonra şunu seçiyorum. Bunu da mor yapıyorum ve kalın yapıp biraz büyütüyorum. Şu şekilde iyidir. Daha sonra şuradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Grafiğimi seçiyorum. Dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Biçimden de şöyle tam olsun. Ona 10 olsun. Şu şekilde. Şimdi grafiğimin ortasına şuradaki gibi şu değeri koyacak şekilde bir ekleme yapacağız. Onu da şöyle yapalım. Şekillerden ben şu yuvarlağı alacağım. Dolgusu olmayacak.
Kenarlığı ise mor olacak ve biraz da kalın olsun. Şöyle. Bunu da shift eşittir diyorum. Şuradaki değeri alacak. Bunu da ortalayalım. Kalın yapalım. Büyütelim ve mor yapalım. Daha sonra bunu buraya ortalayacağım. Ctrl A diyorum. Şekil biçimi hizala. Dikey ortaya hizala diyorum. Başka hizalamaya gerek yok. Şu an için iyi. Yine burası seçiliyken de bunları gruplandırıyorum. Şu şekilde. Şimdi diğer grafiklerimizi yapalım. Bunun için şöyle yapacağım. Grafiğimi seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde grafiğimi sağ tarafa doğru çektiriyorum. Bir tane daha. Kontrol A'ya basıyorum ve bunları hizalayacağım. Şöyle. Üste hizala diyorum. Bir de yatay olarak dağıt diyorum şu şekilde. Şöyle biraz ortalayayım şöyle. Şimdi ilk işim şu. Şunu A2'yi A3 yapacağım. Bunu da A4 yapacağım. Rengini de bunun kırmızı yapayım. Bunun da rengini farklı bir renk olsun diye uğraşıyorum. Daha önce mavi yapmıştım. Bu da turuncu olsun. Buna dokunmayacağız. Şimdi şunları aynı şekilde yapalım. Bunların grupları bir çözelim önce. Daha sonra şunu seçip kırmızı yapalım. Bunu da kenarlarını da kırmızı yapalım. Grafiğimi seçiyorum. Ve buradan verileri aşağı kaydırıyorum. Şunu da. Bunu çift tıklıyorum. Dolgu olmayacaktı şunda. Bunda ise beyaz olacak. Ve %15 yapmıştık diğerini. Buradan rengini seçeceğim ama bunu şuradan seçeceğim. Seri 1 diyeceğim ve buradan da rengini kırmızı yapacağım. Diğerine geçiyorum şimdi. Aynı işlemleri bunun için de yapacağım. Şunu seçiyorum ve grubu buradan çözüyorum. Bu seçiliyken şuradan turuncuyu seçiyorum. Kenarlık olarak da yine turuncuyu seçeceğim. Şunu seçiyorum. Veriyi, grafiği seçiyorum yani. Veriyi aşağı alacağım şuraya. Şunu da. Buradan çift tıklıyorum maviyi. Dolgusu olmayacak. Şunu çift tıklıyorum. Dolgusu beyaz olacak. Ve %15 olacak şuradaki saydamlığı. Tekrar grafiğim seçiliyken biçimden seriyi seçiyorum. Rengini turuncu yapıyorum. Şu şekilde. Evet, grafiğimiz hazır. Şimdi öncelikle şunu bir aşağı alayım. Pilleri bu verilerle yaparız aşağıda. Şurayı gizliyorum, beyaz yapıyorum. Rengini. Şurayı da shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Burada değerler değişmedi.
B4 olacak bu. Şu da B3 olacak. Burada hata yapmışız. Şimdi şurada ne yapmıştım? 20 demişiz. Kalın demişiz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Kalın 20 yapalım. Ve kırmızı. Bu da aynı şekilde. Kalın 20 turuncu. Formüller şimdi hesapla. Şimdi düzeldi. Tekrar Ctrl A diyelim. Şundan bir tanesini seçip Ctrl A, şöyle hafiften ortalayalım. Şimdi pil grafiğimize geçebiliriz. Grafiğimizi yapmaya başlamadan önce şu pil grafiğimizin dış kısmını bir yapalım. Dış çerçevesini. Bunu da PowerPoint ile yapacağız. Bu yüzden bir tane boş PowerPoint sayfası açıyorum ben bu şekilde. Ekleye geliyorum ve buradan şekillerden şunu seçeceğim. Bunun dolgusu olmasın. Sadece kenarlı olsun. Kenarlarını da şöyle yapalım. Rengi mor olsun ve 10 olsun. Bunu biraz daha şöyle uzatalım. Şimdi bir tane daha ekliyorum. Aynı şekilde. Bunu da şöyle yapacağız. Şunun üst tarafına yapacağız. Yine dolgusu olmasın. Şöyle. Bunun da kenar renkleri mor olsun ve 10 olsun, bu da kalınlığı. Tabii şöyle yapacağız. Bunu birleştireceğiz. Şu şekilde. Daha sonra bunu Ctrl A diyorum ve şuradan bütünleştir diyorum. Şimdi Ctrl C diyorum. Ctrl V. Bir tane daha Ctrl V. Bunu kırmızı yapacağım. Şunu da turuncu. Üçünü de seçiyorum. Ctrl A, Ctrl C. Excel'imde şuraya yapıştırıyorum. Az sonra bunları kullanacağız. Şimdi grafiğimizi yapalım. Şu iki veriyi seçiyorum. Ekleye geliyorum ve şuradan çubuk grafiğimi seçiyorum. Bunu. Şurayı seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir. Şuna 0 diyorum. Şuna da 1,2 diyeceğim şimdilik. Daha sonra niye burasını söylediğimi, niye 1 yapmadığımı söyleyeceğim. Şurayı yani. Tekrar veri seç. Ekle. Buraya batarya yazıyorum. Ve şunu siliyorum. Şuraya D2 yüzdesini seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu yukarı kaldırıyorum. Yani batarya üstü olacak şekilde. Tamam diyorum. Şuraya da şimdilik 1 yazıyorum. Ve buraya gelmesini sağlıyorum bunun. Şuradan daha önce yaptığım şu mor bataryamı seçiyorum. Şunu tıklıyorum ve Ctrl V. Gördüğünüz gibi burada %100'e kadar, ama benim %100 olması gereken yerim burası. O yüzden şunu 1,2 diye önce seçiyorum. Olmadı. Çünkü şurası fazlalık. Buna bir ayar çekeceğim. 1,15 diyorum. 14 diyelim. Çok az bir şey kaldı gibi. 13 diyelim. Evet, şu an tam kapattı burasını. Yani burası tam %100 oldu. Şimdi şunu seçiyorum. Veri serisini biçimlendir.
Şunu %100 yapacağım. Burayı da 200 yapacağım. Daha sonra da şunu seçiyorum. Biçimden göz kararı ayarlamaya çalışacağım bunu. Onu 10 yapalım. Kare olsun. Bunu biraz kısaltalım. Çünkü çirkin duruyor. Evet, bu şekilde iyi. Şunları kaldırıyorum şimdi. Daha sonra bunu seçiyorum. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şimdi bataryamızın şu kısmını yapalım. Onu da şöyle yapacağız. Şuraya geliyorum. Şunun altına. Ekle diyorum. Şekillerden bunu seçeceğim. Bunu sağ klik, şekli biçimlendir. Dolgusu olmayacak. Çizgisi ise mor olacak ve kalınlığı da, daha doğrusu genişliği de 5 yapalım. Tekrar ekleye geliyorum. Şekiller, çizgiyi seçiyorum bu sefer ve bunu aynı işlemleri buna yapacağım. Mor olacak. Çizginin genişliği 5 olacak. Şunu bunun içine alıyorum. Şöyle biraz daha daraltıp küçülteceğim. Ve ikisini seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde Ctrl C. Şurayı seçiyorum. Ctrl V. Şuraya geliyorum. Doluya yığın diyorum ve bu şekilde görünmesini sağlıyorum. 5 sanki kalın görünüyor şurada. Geri alalım. Şunları her ikisini de 4'e çekelim. Kalınlığını. Tekrar Ctrl C. Şurayı seçiyorum. Ctrl V. Dolgusunu yığın yapacağım. Şunu kalın, biraz daha kalın yapabiliriz. Şunu. Bunu 5'te bırakabiliriz. Tekrar kopyalıyorum. Ctrl V. Tekrar yığın diyorum. Evet, daha iyi oldu. Şimdi şurayı 75 yapalım. Tamam. Şimdi grafiğimi tekrar seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V. Şurayı kapatalım ve Ctrl V. Bunların renginde yukarıdakiyle aynı yapıyorum. Bu kırmızı olacak. Şuraya geliyorum. Şunu Ctrl C kopyalıyorum ve şunu Ctrl V. Aynı şekilde şunları da yapacağız. Ctrl C şuraya, Ctrl V, bir tane de buraya yapalım. Şunları kırmızı yapalım. Şunları da turuncu yapalım. Şunları kopyalıyorum. Daha doğrusu şöyle yapmamız lazımdı. Şunları seçip aşağı almamız gerekiyor ki bunu da seçelim. İşlemimiz doğru olsun. Daha sonra şunu Ctrl C, bunu seçiyorum. Ctrl V, bunu seçiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunları yapıştıracağız. Ctrl C, Ctrl V, sağ klik, veri serisini biçimlendir. Dolgudan uzat diyeceğim. Yığın diyeceğim şuradan. Bunu aynı şekilde Ctrl C, Ctrl V ve yığın. Şuradaki formülümüzü alıyorum. Kopyalıyorum. Formüller şimdi hesapla. Burada etiketleri eklemişiz. Bunları ekleyelim.
Şunları, en üsttekileri siliyorum. Bunları da aynı renk olacak şekilde kalın yapıp büyütüyorum. Şurayı gizliyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.